Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş bot patik yapacağız. Hanımlar, ben patiğimde mavi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Patiğimde kullandığım şişlerimiz hanımlar bu şekilde uzun 2 şiş 3 numara. Dileyen böyle misinalı şişte kullanabilir. Dilediğiniz şişte yapabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hemen tabanımızı göstermek istiyorum. Topuk kısmımız. Şeklimiz böyle. Yapılışı da oldukça kolay hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Birlikte renkli ipimizle başlayacağız hanımlar. Patiğimize bu bölümden 100 ilmek atacağız. Öncelikle mavi ipimin ucunda ortalama 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. Patiğime 100 ilmek olarak başlayacağım. Bu şekilde hanımlar 100 adet ilmeğimizi atıyoruz. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 adet ilmeğimizi attım. Bu şekilde toplamda 100 adet ilmeğimizi atıp gelelim. Evet hanımlar, 100 adet ilmeğimizi attım ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz hanımlar, bakın şu anda arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilmeklerimi hanımlar düz olarak öreceğim. Düz örgü uygulaması yapacağım. İlk ilmeğim olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum burada. Sonra devamında gelen ilmeklerimin de hepsini sırasıyla bu şekilde düz olarak örüyorum. Düz örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki hani şuradaki başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Modelimizde de ikinci sıramız şu anda. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sıramda devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şeklimiz böyle. Sıra sonuna kadar ters olarak ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Modelimde 3. sıradayım. Bu sıramda hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. 3. sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Düz olarak hanımlar şişimizdeki ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyorum, modelimde ön yüzdeyim ve 4. sıramı yapacağım. Modelimizi kurmaya bu sırada başlıyoruz artık hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Bu modelimizde bu kenarımızda 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ilmek düz ördük. Bunu kenar ilmeği gibi düşünelim hanımlar. Devamında yapacağımız işlem şöyle. 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 adet ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendimden tarafa doğru alıyorum. Benden tarafa doğru. Yani şu anda ön yüzdeyiz. Ön yüze doğru aldım. Önündeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 6 ilmeğimi düz öreceğim. 2 3 4 5 6 İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi yine aldım. Bakın hanımlar şöyle. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5 ve 1 ilmek daha ördüm 6. İpi kendime doğru alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime atıyorum. 6 ilmek örüyoruz hanımlar. İpi kendimizden tarafa doğru alıp 2 ilmeği örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Bakalım
2, 4, 5 olmuş. Bir ilmek daha örüyorum. 6. İpi kendime doğru alıyorum. 2 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizde hanımlar 4. sıramız böyle devam edecek. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sona geldik. En son 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta olduğu gibi burada da 3 kenar ilmeğim kaldı. 3 kenar ilmeğimi de düz olarak örüp 4. sıramı tamamladım ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. 5. sıradayız. Kenarlardaki 3'er tane ilmeğimizi burada her defasında düz olarak öreceğiz. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğim, 3. ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeklerimi düz ördüm. Hanımlar, burada şimdi bakın önünde 6 tane ters ilmeğim var görünen. Burada 6 ters ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arada örmeden aldığımız 2 tane ilmeğimiz vardı. İpimi bu defa karşıda bırakıyorum. Bu 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrardan 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu 6. ilmeğimiz. İpimi yine bakın 2 tane örmediğim ilmeğim vardı. Buraya geldim. İpimi karşıda bıraktım. Öndeki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimiz karşı tarafta. Ve tekrardan 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi yine karşıda 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrardan 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın, son 3 ilmeğim kaldı, kenar ilmeğim. Son 3 kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm hanımlar. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Modelimizde ön yüzdeyiz şu anda. 6. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da öncelikle kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına 2. ve 3. ilmeğimi de düz ördüm. Hanımlar, burada 6 ilmek düzüm var. 6 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpim kendime doğru alıyorum. Bu aradaki 2 tane örmeden aldığım ilmeğimi yeniden örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrardan 6 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimiz benden tarafta olacak hanımlar. Şöyle bakın. İpimi kendime doğru alıyorum. Bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar böyle ördüm. Son 3 kenar ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde 6. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz ve 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına 2 ilmek daha düz örüyorum. 3 kenar ilmeğimiz var. Üçünü de bu şekilde ördük. Şimdi önümüzden hanımlar baktığımızda 6 ters ilmeğim var. 6 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Şu 3. 4. 5 ve 6. Bakın hanımlar, ipimi yine karşı tarafa doğru bıraktım. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 6 ilmeğimi ters öreceğim. İpimi karşıda bıraktım. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde öreceğiz hanımlar. İpim yine karşıda, 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Böyle bakın, şeklimizde yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Son 3 kenar ilmeğim kaldı. 3 kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyim ve modelimde 8. sıradayım hanımlar. Sonuncu sıramızı yapıyoruz şimdi. Ön yüzde sonuncu sıramızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 ilmeğimi daha yanına düz ördüm.
Bakın hanımlar, burada yine 6 tane düz ilmeğim var. 6 düz ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. İpi kendime doğru alıyorum. Bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Tekrardan 6 ilmeğimi düz öreceğim. İpi kendime doğru alıyorum. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde hanımlar. 8. sıramızda böyle tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın şeklimizde kendini göstermeye başladı. Dalga ve kabartmalı bir model. Şimdi krem rengim ile arka yüzden ikinci modelime başlayacağım. Yani krem modelimi yapacağım. Öncelikle yine burada da şöyle krem ipimin ucunu maviye ekleyeceğim. İkinci modelimizi krem ile kuracağız hanımlar. Krem ipimi ekledim, mavi ipime bağladım. Bu sıramda krem ipimle ilmeklerimi öreceğim. İp değiştirdiğim için hanımlar, ip değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Arka yüzdeyiz şu anda. Modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. İkinci modelimizin ilk sırası. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi modelimin ilk sırasında hanımlar ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile ters örelim ve gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimde ön yüzdeyim ve ikinci sıradayım. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alacağım. İkinci sıramda ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bu şekilde hepsini ters olarak öreceğim. İşte hanımlar, görüntümüz böyle olacak ön yüzde. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz ve modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar bu 3. sıramızda arka yüzde tamamen düz olarak örüyoruz bu şekilde. Hepsini düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamen düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar tekrardan model kurulumunu yapmaya başlayacağız. Hanımlar bakın, hemen şurada göstereyim. Model kaydırmalı bir model. Örerek anlatayım, daha kolay olacaktır. Öncelikle hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 3 ilmek örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Kenardan 3 ilmeğimi ördüm. Hanımlar bu aşamada 3 ilmek örüp mavi modelimizi kurarken 6 ilmek üzerinden işlem yapmıştık. 6 düz örmüştük. 2 ilmeği örmeden almıştık. Bu defa tam ortalayacak şekilde öreceğiz hanımlar. 3 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek daha düz olarak öreceğim. 2 ilmek daha düz ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. 3 kenar ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şimdi 6 ilmek öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine ipimi kendime doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi kendime doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Kaydırmalı bir model. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edecek. Hemen model üzerinde de göstereyim. Bakın buralar kaydırmalı hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde 4. sıramızda örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldim. En son 2 ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden tarafta. Yanına sağ kenarda olduğu gibi yine 2 ilmek düz örüyorum. Ve 3 kenar ilmeğimi yine düz öreceğim. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3 kenar ilmeğim vardı. Hemen 2. ve 3. ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bu 3'er tane kenar ilmeği hep bu şekilde düz olarak örülüyor ön yüzde ve arka yüzde. Hemen yanına 2 ilmek tersimi örüyorum.
Örmeden aldığım 2 tane ilmeğim vardı. İpim karşıda. 2 ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine burada örmeden aldığımız 2 ilmeğimiz vardı. İpim karşıda. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu 2 ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz karşı tarafta olacak. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 6 ilmeğimizi. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. İlmeklerimin hepsini hanımlar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında 2 tane daha kenar ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. İlk 3 ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördükten sonra bakın hanımlar burada 2 ilmek düzüm var. 2 düzümü düz örüyorum. Hemen önünde 2 tane örmeden aldığım ilmek vardı. İpi ön yüze doğru alıyorum. Kendime doğru aldım. Bu 2 ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar aradaki 6 ilmeğimi düz öreceğim. Yine ipimi kendime doğru aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizde 6. sıramız böyle örülecek. Bakın şeklimizde yavaş yavaş kendini gösteriyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar. Modelimizde şimdi arka yüzde ve 7. sıradayız. 8 sıradan oluşuyor toplam. Şimdi 7. sıramızı yapıyoruz arka yüzde. Yine ilk ilmeğimi aldım, örmeden aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Bakın kenarda 3 kenar ilmeğimiz var. Hemen yanında 2 tersim var. 2 tersimi ters örüyorum. İpim karşıda. Bu 2 örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ters örüyorum. 5, 6. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Hanımlar artık bu aşamada modelimizin 8. ve sonuncu sırasını yapacağız. Arka yüzde de mavi ipimizle 3. modele başlayacağız. Öncelikle 8. sıramızda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına 2 tane daha kenar ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek düzümü yine düz ördüm hanımlar. İpimi benden tarafa doğru alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sonrasında 6 ilmek öreceğiz yine. 6 düz. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. İpi kendime doğru alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İp benden taraftaydı. Tekrar 6 ilmek örüyoruz. İpimiz benden tarafta. 2 ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu şekilde hanımlar 8. sıramızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelimizi bitirdik artık. Şimdi arka yüzdeyiz. Mavi ipimizle modele tekrar devam edeceğiz. Aynı modeli bu defa mavi ipimizle kuracağız. Şimdi mavi ipimle devam ediyorum. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modele başlıyorum. 3. ve sonuncu modelimin hanımlar ilk sırasındayım. İlmeklerimizi tamamen yine bu aşamada ters olarak örüyoruz. Hanımlar, bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bakın krem ipimi keseceğim artık buradan. Şöyle. Krem ipimin ucunu da mavi ipime bağlayacağım. Patiğim sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde ters olarak örelim. Bakın şu örmeden aldığımız 2'şer ilmeğimiz vardı aralarda. Yine bu ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Bu şekil. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimde 2. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. sıramda da hanımlar ilmeklerimi tamamen ters öreceğim. Ön yüzde 2. sıramda ilmeklerimi tamamen gördüğünüz gibi bu şekilde ters olarak örüyorum.
Sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ve modelimin 3. sırasındayım. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 3. sıramızda ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örüyoruz hanımlar. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi düz olarak ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıradayız. Başlıyoruz yine model kurulumuna. 4. sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına 2 tane ilmeğimi yine düz ördüm. 3 tane kenar ilmeğim oldu. Hanımlar, bu sıramızda yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta. Öndeki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 6 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve ipim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. 6 ilmek öreceğiz. 2 ilmeği örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar modelimizde 4. sıramızı bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi ördüm. En son 6 ilmeğimi ördükten sonra kenarda kalan 3 ilmeğimi de 3 kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Arka yüzde ve modelimizin 5. sırasındayız. Bu sıramızda hanımlar yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane daha kenar ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. Hanımlar, şimdi burada 6 tane ilmeğim ters görünüyor. Bu 6 ilmeğimi yine arka yüzde ters öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6. 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim karşıda. Tekrar 6 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ve 6. ilmeğim. Öndeki 2 tane örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim yine karşıda. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Modelimizin 5. sırası böyle devam edecek. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm geldim. Yeniden geri dönüyorum. Modelimde şimdi de 6. sıradayız. Yapacağımız işlem yine aynı hanımlar. Kenar ilmeğimi yine alacağım. Yanına 2. ve 3. ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Burada 6 ilmek düzüm vardı. 6 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 6 ilmek düz örüyorum. İpim benden tarafta, 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar 6. sıramızı böyle devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz ve modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da yine öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına 2 tane daha ilmeğimi düz ördüm. Tekrar modele başlıyoruz şimdi. Önde 6 tane ilmeğim vardı. Yine 6 ilmeğimi ters öreceğim. 3, 4, 5, 6. İpim karşıda. 2 tane örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Yine bakın örmeden aldığım 2 ilmeğim var. İpim karşıda, 2 ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 6 ilmek ters öreceğiz. Bu 2 ilmekleri yine örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Sonrasında patiğimizin üst bölümüne başlayacağız. Şeklimiz de iyice kendini burada gösterdi zaten. 8. sıramızda da yapacağımız işlem yine aynı. Kenar ilmeğimi yine aldım. 2 tane daha ilmeğimi yanına düz örüyorum. Hemen önde bakın hanımlar 6 tane düz ilmeğim var. Bu 6 düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şu 5, şu da 6. ilmeğim. Bu 2 tane örmeden aldığım ilmeğimi yine ipim benden tarafta bakın örmeden alıyorum. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. Altıncı ilmeğim ipim benden tarafta, 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine yapacağımız işlem aynı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim.
Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, modelimizi bitirdik. Toplamda 3 tane model kurulumu yaptık. Yani patiğimizin şu bölümü tamamlandı. Şimdi bu orta kısımdan itibaren başlayarak patiğimizin krem ipimiz ile bu üst bölümünü yapacağız hanımlar. Buraya tam orta kısımdan 2 ilmekle başlayacağız. Yanlarda 5 ilmek kalana kadar kesim yaparak devam edeceğiz. Hanımlar, şişimizde 100 adet ilmeğimiz vardı. 2 ilmek orta kısma ayırınca geriye 98 ilmek kalıyor. 98'i de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara da 49'ar ilmek düşüyor. Ama mavi ipimiz burada bekleyecek hanımlar. Orta kısmı yapabilmek için bu 49 ilmeğimi örmeden sol taraftaki şişime böyle aktaracağım. 49 ilmek aktarıyoruz hanımlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, şu 20. ilmeğimiz, şu 21. 22, 23, 24, 25, 27, devam ediyoruz. 28, 29, 30, 31. Hatta şu taraftan aktarsam daha kolay olacak. 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 adet ilmeğimizi hemen düzeltiyorum. Buraya aktardık hanımlar. Dediğim gibi mavi ip burada beklesin. Çünkü patiğimizin bilek bölümünü yaparken yine mavi ipimizi kullanacağız. 49 ilmeğimi aktardım. 2 ilmek daha hanımlar orta kısmı başlatmak için kullanacaktık. Hemen 2 ilmeğimi daha şöyle alıyorum hanımlar. 2 ilmeğimi daha yine buradaki sol şişime aldım. Saydığımızdan da burada da hanımlar 49 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmek üzerine krem ipimi ekleyerek başlayacağım. Buradaki 2 ilmeğimi hanımlar krem ipimle öreceğim. Bu orta bölümde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm hanımlar. Hemen bu krem ipimin ucunu şurada kendine bağlayacağım. 2 ilmek ördükten sonra patiğimi sökülmesin diye 2 tane buraya sıkı sağlam bir düğüm attım. 2 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İpimi şöyle öne doğru atıyorum. İlk krem ilmeğimi örmeden aldım. İkinci krem ilmeğimi örüyorum. Bu ikili ilmeğimi bu şekilde bir kere ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Kesimlerimize başlayacağız artık. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. İkinci krem ilmeğimi de ördüm. İki tane ilmeğimi ördüm. Ardından hemen önde bakın 2 tane ilmeklerimin yönünü şöyle düzelteyim. 2 tane mavi ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte bu şekilde keserek örüyorum. Keserek krem ipimle ördüm. Ortada 3 tane kremimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğim. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki 2 tane kremimi haroşa olarak ördüm. Ardından şişimde bakın hanımlar şu anda arka yüzdeyiz. Arka yüzde olduğum için şişimdeki bu ikili mavi ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Arka yüzdeysek bu kesimi tersten yapıyoruz. Ön yüzdeysek de düzden yapıyoruz. Orta kısımda 4 kremim oldu. Kesimlerden sonra geri döneceğiz hanımlar. Yine kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki krem ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın 4. krem ilmeğimi de düz ördüm. Tekrardan buradaki ilmeklerimin yönünü düzelttim. 2 tane mavi ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın ikisini birlikte kestim. Geri dönüyorum. İpim benden tarafta, kestiğim ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer krem ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Her iki tarafta da böyle ilmekleri kesiyoruz. Bakın kremimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Sıradaki ikili mavi ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Sağdan ve soldan ikişer ilmek keserek gidiyoruz hanımlar. Tekrardan şöyle geri döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi haroşa öreceğim. Yani düz olarak öreceğim. Şişimde yine 2 tane mavi ilmeğim var. Ön yüzde olduğum için bu 2 mavi ilmeğimi düzden keserek örüyorum. İkişer hanımlar ilmeklerimiz kesiliyor. Ortadaki krem haroşalı ilmek sayılarımız da artıyor.
Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu aradaki kremlerimi haroşa olarak, yani düz olarak öreceğim. Yarım ilmeğim varmış, düzeltiyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu kremimi de ördüm. Arka yüzde olduğum için hemen şişimdeki 2 tane mavi ilmeğimi de krem ipimle tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi örüyorum. Şişimden 2 tane mavi ilmeğimi de hanımlar ön yüzdeyim. İkisini birlikte bakın keserek örüyorum. Bu şekilde. Yeniden geri dönüyorum. Biz bu işlemi hanımlar şişlerimizde 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerim haroşa olduğu için yine düz olarak örüyorum. Bakın sonuncu kremime kadar ördüm. Şişimden ikili mavi ilmeğimi de hanımlar bakın arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın ortadaki krem ilmek sayılarımız da artmaya başladı. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 5 ilmek burada mavi kalacak. 5 ilmek de bu sol tarafta mavi ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Yani patiğimizin bu üst bölümünü bu şekilde yapacağız. Şimdi her iki şişimizin ucunda da 5'er tane mavi ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin üst bölümünü ya örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, her iki şişimizin ucunda da 5'er tane mavi ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Üst bölümünü tamamladım. Krem olan bölümdeki ilmek sayılarımız 46. 5 ilmek sağda mavi, 5 ilmek de solda mavimiz var. Böylece şişimizde toplam 56 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Bilek bölümüne geçeceğiz. Fakat öncesinde ilmeklerimizin hepsini sağ şişimize aktaracağız hanımlar. Artık bilek bölümünü yapacağız. Mavi ipimizle arka yüzde ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Tekrardan model kurulumunu yapacağız. Sırasıyla hanımlar şöyle ilmeklerimizin hepsini sağ şişimize geçireceğiz öncelikle. Örmeden aktarıyoruz. Bu şekilde. Birer birer hanımlar ilmeklerimi aktarıyorum. Hızlıca şöyle geçirelim. Buradaki son 5 mavi ilmeğim. Bunları da yine aktarıyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz. Mavi ipimizle patiğimizin boğaz kısmına başlayacağız. Boğaz bölümüne de yine patiğimizin ön bölümüne yaptığımız modelin aynısını yapacağız. 3 tane model kuracağız. Şimdi mavi ile modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimizin 8 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin ilk sırasında hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar mavi ipimiz ile ters öreceğiz. Bakın burada krem ilmeklerim var. Krem ilmeklerim dahil hepsini bu şekilde ilk sıramızda tamamen ters olarak öreceğiz. Hanımlar bu aşamada artık buradaki bakın krem ipimizi de kesip bağlayabiliriz. Krem ipimizle patiğimizin ön bölümünde artık işimiz kalmadı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi mavi ipimizle ters olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi gördüğünüz gibi ters ördüm. Krem ipimi de kestim, arkaya bağladım. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz bu şekilde. Ters örgü uygulaması yapacağız. Böyle hanımlar. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz ve modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramda yine ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi hanımlar 3. sıramızda düz olarak öreceğim. Ön yüzde 2 sıra düz örgü görüntüsü oluşacak bu şekilde. Tamamen sıra sonuna kadar düz öreceğiz ilmeklerimizi. Bu şekilde düz olarak örelim gelelim hanımlar. İlmeklerimi tamamen düz ördüm geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıradayız hanımlar. Modelimize başlıyoruz bu sırada. Kenar ilmeğimi yine bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz öreceğim. Bir tane kenar ilmeği bıraktım. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6.
İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 6 ilmek öreceğim hanımlar yeniden. 2, 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde 6 ilmek öreceğiz, 2 ilmek örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm. Bakın 2 ilmek örmeden almıştım. 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim kaldı bir tane. Bunu da ördüm. 4. sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka yüzde modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Öncelikle yine burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters öreceğim. 6 ters. 5. sıramızda. Şu 5. ters ilmeğim, şu da 6. İpim karşıda, 2 ilmeğimi örmeden alacağım. İpim karşı tarafta kalacak bu defa. 6 ilmek ters öreceğim. 5 ve 6. İpim karşıda, 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5. sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 5. sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi yine düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 6 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım. 6. sıramızda bu şekilde yapacağız hanımlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyoruz yine. Arka yüzdeyiz ve modelimizde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 tane ters ilmeğim var. 6 ters ilmeğimi yine ters olarak öreceğim. 5 ve 6. ilmeğim. İpim karşıda. Bu aradaki 2 tane ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tekrar 6 tane tersimi örüyorum. 5, 6. İpim karşıda, 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde ve 8. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yani öncelikle şu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5, 6. İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım. 6 ilmek düz öreceğim. 5, 6. İpim benden tarafta, öndeki 2 ilmeğimi örmeden alacağım. Sıra sonuna kadar 8. sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, tamamladım. Boğaz kısmındaki 2. modelimizde yine krem ipimizle yapacağız hanımlar. 2. modele krem ile başlıyoruz. Hemen krem ipimin ucunu mavi ipime bağladım. İlmeklerimi bu defa krem ile öreceğim. Krem ile yapacağımız modelin arka yüzde 1. sırasındayız hanımlar. 1. sıramızda ilmeklerimizi, bakın ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi de örerek başlıyorum burada. İlmeklerimizi hanımlar sırasıyla ters olarak öreceğiz bu şekilde. Arka yüzde 1. sırada ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim ve gelelim hanımlar. Hepsini ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz ve modelin 2. sırasındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Modelimin 2. sırasında ön yüzde de ilmeklerimizi hanımlar ters olarak öreceğiz. Sırasıyla ters olarak öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ters olarak örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum ve modelimde 3. sıradayım. 3. sıramda da yine aynı şekilde bakın hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 3. sıramızda düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde ve 4. sıramızdayız. Model kurulumuna başlayacağız. Kaydırmalı bir modelde hanımlar, alttaki modelin tam ortasına gelecek şekilde yeni modelimizi yapacağız. Öncelikle hanımlar, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Sonrasında hemen modele başlayacağım. Kenarda kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim oldu. İpimi öne doğru alıyorum, benden tarafa doğru. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. İpimi benden tarafa doğru aldım. 2 ilmek örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine ipimi benden tarafa doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Yeniden 6 ilmek örerek devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde hanımlar örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın ilmeklerimi bu şekilde ördüm. En son 6 ilmeğimi düz örmüştüm. İpimi kendime doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. İpim benden tarafta. Sonrasında bakın son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ön yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz hanımlar. Ve modelimizde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane tersim var, ters örüyorum. Hanımlar hemen bakın, burada örmeden aldığımız 2 tane ilmeğimiz vardı. İpim karşıda, bu 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 6 tane ters ilmeğim var arada. 6 ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yine ipim karşıda, 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şu 6. ilmeğim. Yine ipim karşıda, 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm ilmeklerimi hanımlar, geri dönüyorum. Ön yüzdeyim ve modelimizde 6. sıramızı yapacağız şimdi. Bu aşamada tekrardan aynı işleme devam ediyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var, düz ördüm. Bakın hanımlar, burada örmeden aldığımız 2 ilmeğimiz vardı. İpim benden tarafta, yine bu 2 ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine ipim benden tarafta, bu ikili ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. 6. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Modelimizde arka yüzde ve 7. sıradayız. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Hanımlar, ipim yine karşıda. Örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. İpim yine karşıda, 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Böyle. Yine sıra sonuna kadar işleme aynı şekilde devam edip gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyorum artık. Modelimde ön yüzde ve sonuncu sıramdayım. Krem ipimli olan modelimin son sırasını yapacağım. Şimdi hanımlar yine tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Tekrar hanımlar bakın, ipim benden tarafta, örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Yeniden 6 ilmek düzüm var, düz öreceğim. İpim benden tarafta, örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alacağım. Bu şekilde hanımlar 8. ve sonuncu sıramızı tamamlayacağız. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. 2. modelimizi de böylece tamamladık. Şimdi 3. ve sonuncu modelimizde yine mavi ipimizle yapacağız. Hanımlar, bu 3. modelin yapılışı ilk mavili modelimizin yapılışı ile aynı. Arka yüzde yine 1. sıradan itibaren modele başlayacağız. Hanımlar, bu defa tamamını artık göstermeyeceğim. Bu boğaz bölümündeki ilk mavili modelimizin sıralamalarını takip ederek yine 3. modeli yapabilirsiniz. Çünkü aynı şekilde kuruluyor. Aynı sayı ile, aynı sıralama ile. Yine bu aşamada hanımlar tekrar bakın mavi ipime geçiş yapıyorum. İp değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İlk sıramızda hanımlar ilmeklerimizi ters örüyorduk. Bu şekilde ters öreceğiz. Bu aşamada hemen bu krem ipimi de keseceğim artık. Krem ile işimiz kalmadı. Artık tamamen mavi ipimiz ile devam edeceğiz. Burada patimiz sökülmesin diye hemen krem ipimizi de böyle bağlıyoruz. Şu anda 1. sırasını yapıyoruz arka yüzde. Hanımlar, dediğim gibi ilk mavili boğazdaki modelimizin aynısı gibi bu da yapılacak. Yani sayılar, her şey aynı. Bu bölümü dediğim gibi bu
boğazımızın sıralamalarını 8 sıraydı zaten takip ederek bu 3. yani sonuncu modelimizi de yapalım. Gelelim hanımlar, sonra kesim işlemi yapacağız. Tabanımıza başlayacağız ardından. Evet hanımlar, ben 3. modelimi de tamamladım. Geldim ön yüzde 8. sıramı yaptım. 3. modelimiz de böylece tamamlandı. Arka yüzde kesimlerimizi yapacağız hanımlar. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Şöyle ki ikişer ikişer şöyle alıyorum. Normal kesim yapıyorum. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Esnek olsun. Patiğimizin bu boğaz kısmına denk geldiği için patik ayağımıza rahat girsin. Bu şekilde esnek bir şekilde, gevşek olacak şekilde kesimimizi yapalım. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. En son buraya da bir tane tığımı taktım. Çünkü buraya kenarımız açılmasın diye şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hanımlar, patiğimizin böylece boğaz bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi taban bölümünü yapacağız hanımlar. Tabanımızda toplamda 100 ilmek olarak başlamıştık. 100 ilmek başladığımız yerden 100 ilmek çıkaracağız. Sonra taban kesimini gerçekleştireceğiz. Yine böyle uzun şişlerle yapmaya devam edebilirsiniz. Fakat patiğimizin şekli tam görünsün videoda diye ben bu bölümde şöyle yine 3 numara olan bisnalı şişlerimi kullanacağım. Amaç size patiğin şeklini net gösterebilmek. Çünkü düz şişe takınca burası dümdüz duracak. Şekli net görünmeyecek. Hemen başlangıç ipimizin vardı hanımlar burada. Bu ipimin ucuna yine mavi ipimi bağlıyorum. Şöyle ön yüzden itibaren ilmeklerimizi çıkaracağız. Bakın, ön yüzde ilmekleri çıkaracağız. 100 ilmek attığım yerden tekrar 100 ilmek çıkaracağım. Şu kenardan başlayarak hanımlar şişimi takıyorum. Buralara girerek bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla hanımlar ilmek attığım yerlere girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın, başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden şişim ile girip ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Bakın, sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. Başlangıçtaki ilmeklerimi çıkartıyorum. 100 ilmek başlamıştım. Tekrar taban bölümü için buradan 100 ilmek çıkarıyoruz. Bakın, tabanda ilmeğin 2 kanadına birden şöyle girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şu anda burada 8 adet ilmeğimiz olmuş bile. Diğer uca kadar hanımlar toplamda 100 adet ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar toplamda 100 adet ilmeğimi çıkarttım ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şeklimiz göründüğü üzere böyle. Ve bu aşamada bir diş haroşa örmemiz gerekiyor taban kesmeye başlamak için. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum hanımlar. Ön yüze bir diş haroşa düşecek bu şekilde. Bakın, ön yüze bu şekilde haroşa düşmesi gerekiyor. Hanımlar, şişimizdeki ilmeklerimizin tamamını bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak patiğimizin bu şekilde tabanını keseceğiz hanımlar. Tabanımızı 14 ilmek olarak yapacağız. Hanımlar, şişimizde 100 adet ilmek vardı. 14 ilmek tabanımıza ayırınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara da 43'er tane ilmek düşüyor hanımlar. Şimdi tabanımızı yapmaya başlayacağız. Öncesinde bu kenardaki 43 adet ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar patiğimizin taban bölümünde. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 43 adet ilmeğimi öreceğim öncelikle. Sayarak gidelim. 7 ilmek olmuş. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Sağ kenardaki 43 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanımızda kullanacağımız 14 ilmeğimizi de öreceğim hanımlar. Sayarak gidiyorum. 14 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 ilmeğimi ördüm. Bu da tabanımız için kullanacağımız 14 ilmeğimizdi. Saydığımız anda bu sol kenarda da 43 adet ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar 14 ilmeğimizi ördükten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanıma denk gelen 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şimdi şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tabanımız için kullanacağımız 14 ilmeğimizi yine ördük. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. 14 ilmek üzerinden buraya bir diş haroşa oluşturduk. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık kesimlerimize başlayacağız. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Hanımlar şimdi ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13 ilmeğimi ördüm. Bakın 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 13 ilmek ördüm. 14. de kesim yaptım. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpimiz yine karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan bu şekilde 13 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 14.'yü örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yine kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. İpimiz karşıda. Tekrar bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. 14. ilmeğimle birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Hanımlar her defasında buraları saymaya gerek yok. Tabanımızın bakın bu bölümdeki sağında ve solunda bakın böyle bir boşluk görüntü var. Burası tabanımızdaki 14 ilmeğimiz demektir. Bu boşluğun önündeki bir ilmeğe kadar öreceğiz. Bu sonuncu ilmeği örerken kesim yapacağız. Hani saymaya bile gerek yok. Bakın saymayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada boşluk var. Boşlukların önceki bir ilmek. Yani tabanımdaki sonuncu 14. ilmeğim bu. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar şöyle baktığımız anda tabanımız ile yandaki ilmekler arasında boşluk bir görüntü var. Burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani bu şekilde her defasında ilmekleri tek tek saymak zorunda da kalmayacaksınız. Bakın son bir ilmeğim var. Bu sonuncu ilmeğimi örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek üzerinden hanımlar patiğimizin tabanı bu şekilde kesilecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde 3'er tane ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bakın bu burada 3 tane ilmek kalacak. Bu sol tarafta da yine 3 tane mavi ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde son 3'er ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Sonra arka bölüme birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben her şişimde de 3'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi burada bazı kesimler yapacağız. Topuk bölümünde oval bir görüntü oluşsun diye. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın hanımlar bu tabanımızda son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Diğer taraftan da kesimimi yapacağım. Aralardaki ilmekleri örüyorum yine. Bu şekilde. Bakın hanımlar tabanımda son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Tabanımdaki sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi geri döndüm yine. İpim karşıda ve tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Haroşa örgüye devam ediyorum.
bakın burada tabanımda bir ilmek kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi şu tabana baktığımız anda yine 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani burada bir 4 ilmek daha örüyorum. Tabanımda 4 ilmeğim kaldı. Şu öndeki iki ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm yanına. Ve buradaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar, tabanımdaki sonuncu ilmeğim. Şişimden de bir adet ilmek kalmıştı. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda ve normal şişlere geçmek istiyorum hanımlar artık. İlmek sayıları azaldı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani önde 2 ilmeğim daha var. Örüyorum. Hemen bakın son 4 ilmeğim var burada. Hemen önümdeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şu şekilde. Yarım ilmek aldım, düzeltmeye çalışıyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm hanımlar. Şişimde şu anda 8 tane ilmeğim kaldı. 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmek üzerinden patiğimin arka bölümünü bu şekilde öreceğim. Hanımlar yine ipim karşıda bu aşamada ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Şişimde 7 ilmeğim kaldı. Kenar ilmek yerlerimiz buralar. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 8 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Geri döndüm. Ve buradaki kenar ilmek yerim burada. Bakın sıradaki. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarıyorum. Hanımlar çok pardon. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden bakın yerimiz burası. Bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın geri döndüm. Bu sağ tarafta ilmek çıkartırken ön yüzde çıkarıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerimize girip ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Arka bölümünü bu şekilde sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartarak örüyoruz. Son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Karşılıklı olarak eşit kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Biz bu işleme bu son kenar ilmek yerlerimize gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim. Şimdi kesim yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar. Bu şekilde 8 ilmeğimiz vardı. Hepsini böyle ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde kesiyorum. Bu aşamada burada tümsek bir görüntü kalmasın diye tığ ile hanımlar hemen dibine şöyle batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Burayı düzleştirdim. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Bu kadar hanımlar. Şimdi iplerimizin uçlarını da gizleyelim. Başlangıç ipimizin ucu da yine burada. Bitiş pardon. Boğaz tarafındaki bitiş ipimiz de bu. Buraya ilmek aralarından geçirerek bu iplerimizi gizliyoruz. Çünkü arkadan bu ip görüntüsü ayaktayken çıkınca hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle patiğimin içindeki bütün iplerimi video aralarında hep böyle gizledim hanımlar. İlmek aralarından geçirerek. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Gördüğünüz gibi bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de birlikte ayağımızda bakalım. Bot patik tarzı gayet güzel bir model oldu. 2 şiş, dikişsiz, 5 şiş bilmeyen hanımlar için de
iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bot patik modeli de isteniyordu uzun zamandır. Umarım beğenirsiniz. Bakın hanımlar, patiğimiz birlikte ördüğümüz tabanımız. Patiğimizin kenarları. Bakın boğaz kısmı ne kadar yüksek. Bunu da görebilirsiniz. Bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.